Merhabalar efendim, karşımda sevgili Ali. Konuşuyoruz, ilişkileri konuşuyoruz, ilişkilere dair konuşuyoruz ve bu arada bana ne sordu Ali? Sevgi mi, cinsellik mi hocam? İşte ben de böyle durdum, kaldım. Bizim kadınlar acaba ne ister diye düşündüm. Çünkü bununla ilgili bir çalışma bildiğim kadarıyla yok. Aslında kadınlar ne istediğini bilmiyor Ali. Bana kalsa bu soruya verilecek net bir yanıt yok. Hatta imkansız. Sevgi mi, cinsellik mi? Çünkü ikisinden de vazgeçilmez. Yani birini seçmek noktasında. Benim için cevabım sevgisellik olsun. Cevabım sevgisellik. Aslında saygı, güven, sadakat bunlar olduğu zaman sevgi zaten yoğunlaşıyor. Sevgi şehvetle örüldüğünde cinsellik oluyor. Ama şehvet yoksa için içinde aynı evi paylaşan iki ev arkadaşından farkın olmuyor. Tamam, birbirini çok sevebilirsin. Aç kalmasını önemsiyorsun, başarılı olmasını önemsiyorsun, mutlu olmasını önemsiyorsun, değer vermesini önemsiyorsun. Hani bunu erkek gözünden ya da kadın gözünden. Şimdi bunu erkek olarak kadına düşündüğümüzde. Kadın bunların hepsi olduğu zaman İşte o noktada şehvet duymaya başlar. Kadının şehvet duyabilmesi için gerçekten adamın merkezinde olduğunu bilmesi gerekiyor. Şimdi adam akşamdan akşama karnını doyuruyor, öpüyor, hadi seks diyor. O kadın cinselliğe evet demez. O kadın önce sevgi ister. Sevgiyle olan cinsellik. Tabii, sevgi olmadan kadının cinselliği çalışmaz. Erkek için o partneri tanıması, herhangi bir partneri tanımasına ihtiyacı yoktur. Yani o partneri tanıyayım, göreyim, bileyim, güveneyim, onunla seks yapayım motivasyonunda değildir. Erkek eğer ihtiyaç içindeyse, kadını beğendiyse, erotik bulduysa o kadını tanımasına gerek yok. Tek gecelik ilişkiler onun için erkekler için çok daha kolaydır. Ama kadınlar için tek gecelik ilişki çok zordur. Çünkü güven duyması lazım. Kadın cinselliği teslimiyet üzerine kurulu çünkü. Kendini bırakabilmesi, güven duyabilmesi, arzusunu karşıdaki adamın gözlerinde o arzuyu hissetmesi, adamın merkezinde olması, ay o kadar zor ki var ya, yemin ederim gerçekten kadının cinselliği çok zor. Yani kadın için bu adam işte yakışıklı, hoş, tamam, benim için tek gecelik cinsellik olarak bakmaz. Kadın sevginin olduğu için de cinsellik ister. Sevgi olmadan kadın cinsellik istemez. Varsa da o kadınların eril yönü çok daha güçlü. Bu hani norm dışı, hani çok görülen bir şey değil. O zaman cevap erkekler ve kadınlar için değişiyor. Tabii, evet. Evet, erkekler için nedir durum? Ben onu aslında çok bilmiyorum ama kadınlar için sevginin olduğu cinsellik. Sevgi olmadan cinsellik olmaz. Tek başına cinselliği seçmez kadın yani. Hangi kadın yalnız yaşıyor, işte arada bir takılıyor, geceleri gidiyor geliyor. Yani böyle bir toplum yapımız yok. Dünyada da böyle bir toplum yapısı yok. Çünkü kadın daha böyle... İstanbul'da var. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar da çoğu mutsuzluk cenderesinde. Çünkü bağlanmayı ister kadın. Kadın için değer görmek önemlidir. Tek gecelik ilişkide değer görmez kadın. Hala kullandırıyorum kendimi diye düşünebilir. Ne kadar aydın ve bir yere gelmiş olursa olsun. Biyolojik olarak bizim epigenetik kodlarımızda yok çünkü bu. Epigenetik kodlarımızda, aile yapılarımızda çocuk büyüten, evi kuran, yuvayı kuran, hep böyle şefkat, merhamet timsali. Evet, İstanbul'da belki durum biraz daha farklı olabilir ama ve lakin işte onlar da hepsinin birer ikişer kedisi var. Hiçbiri yalnız değil. Çünkü insanoğluyuz. Biz bir memeli canlıyla temas ettikçe duygusal olarak dengeleniyoruz. Erkekler için cinsellik olabilir. Yani onlar... Bu aldatmaları da en çok duyuyoruz hocam erkeklerde. Yani ben onunla beraber oldum ama onu sevmedim. Yani işte kadınlar da aldatıyor ama kadınların aldatma motivasyonunun altında daha çok aldatılmış olmaya karşı verilen bir tepki oluyor. Ya da karşıdaki kişinin eşinin ilgisi onda değil, sevgisi onda değil, bunu fark ediyor. Genellikle kadınlar aşık olduğu için aldatıyor. Yani kadın, karşıdaki partner çok seksi, işte tek gecelik çıktım diyen aldatanların oranı çok daha az. Kadın sevildiği bir ilişkinin içindeyse aldatıyor. Ama erkek sevgideyiz. Erkek için bambaşka. Hani ben sevmeden de aldatabilir. Onda bir şey yok ama kadın sevdiği kişiyle aldatır. Sevmeden aldatmaz. Eril yapısı güçlüyse o biraz farklı ya da eşine ne derler, tepki olarak o beni aldattı, ben de aldatayım diye aldatır. Bu arada kadınların da aldatması son yıllarda çok arttı. Çünkü erkek aldatmaları önceden hep konuşulurdu. Şimdi kadın aldatmaları konuşuluyor. Tabii doğrusu hiçbirinin olmaması ama erkek sevmediği, aşık olmadığı herhangi biriyle tek gecelik ilişki kurabilir
Ve bunu aslında aldatma olarak da görmüyorum. Ben onu da işte bir tek gecelikte sevmedim, aşık değildim deyip geri dönüp rahatlıkla evliliğine devam edebilir. Aynı şey kadın için söylendiği zaman, kadın işte ben tek gecelik çıktım, işte sen işte senin için değildi filan dediği zaman kadını tefe koyar çalarız biz. Yani nasıl yapar filan diye. Ama erkeğe o şeyi göstermiyoruz. Bence ikisi de yanlış. Hani bittiyse bazı şeyler, ya işte ilişkini bitireceksin ya da diyeceksin ki hani aynı evde yaşayan birer ebeveyn olabiliriz. Herkes kendi hayatını yaşasın. Evliliği bitirmeyip eğer çocuklara bir zarar gelmesin diyorsan. Ama bu noktada hani orada yaşa gel, burada yaşa gel. İnsanların birbirini kandırmacasından, kurmacadan başka bir şey değil ya. Yapıyorsan evlenme ya da ayrıl. Beğenilmeme korkusu var hocam. Kadınlarda ve erkeklerde. Artık hani tabii vücut hatları bozuluyor. Özellikle bu kadınları çok etkiliyor. Ay bu kadınlar bu konuda çok endişeliler. Erkeklerde hiç öyle bir şey yok. Çok affedersin. Arkadan büyüyor, önden büyüyor. Hiç demiyorlar benim balkonum var falan diyorlar yani. Ama kadınlarda eskiden kilolu olmak çok önemli değildi ama şu an kadınlar böyle bedenlerine, beden imajlarına çok önem veriyorlar. Bir kadının temel motivasyonu bir başka kadındaki değişimdir. Bir başka kadın eğer iyiye dönüyorsa, işte estetik yaptırıyorsa, makyaj yaptırıyorsa, işte kaş yaptırıyorsa bilmem ne, öbür kadın o yaptırmış güzel olmuş ben de yaptırayım, benim neyim eksik diye düşünüyor. Yani böyle işte eşim beni daha çok arzulasın ya da ben aynaya baktığımda daha iyi hissedeyim. Bunlar geri planda. Daha ilk motivasyon bir başkasıyla kıyaslayarak kendini yapmak. Ve en çok da hemcinsler arasında oluyor. Onun için herkes birbirine benziyor. Baksana hepsi aynı yüz, hepsi aynı burun, hepsi aynı dudak, hepsi aynı kaş yapısı. Kaşlar şöyle çekili, dudaklar böyle. Özgün olmak lazım. Yani eğer bir şey değiştireceksen de kendine göre bir özgünlükte güzelliğini korumak lazım. Herkesin dudağını ya da herkesin kaşını, herkesin gözünü. Misal sen bana hep dersin hocam size renkli göz çok yakışıyor. Hocam lens taksanıza lens. Ali ya kurban olayım elleme beni ya benim gözüm böyle güzel. Ama işte hocam sizin teninize işte saçlarınız sarı bak herkes takıyor siz niye takmıyorsunuz? Ya bana ne herkesten bak takıyor muyum? Hala takmıyor. Yani görmekle ilgili bir problemim olmadığı sürece de taksam da açıkçası böyle şeffaf yani şimdi bir büyük konuşmayayım ileride takmaya başlıyormuşum bu video benim için karşıma çıkıyormuş ileride hocam sen eskiden takmam demiştin bak takıyormuşum falan olmasın değişebilirim insanoğlu değişebilir çünkü. Benim görüşüm orada çok estetik yaptıran kadınlarda biraz cinsel obje olmakla beğenilmeyi bence birbirlerine karıştırıyorlar. Şimdi histriyonik kişilik bozukluğu dediğimiz bir kişilik bozukluğu var. Bir de kişilik örüntüsü var. Bu kadınlar inanılmaz güzeller, bakımlılar, güzel giyiniyorlar. İşte pedikürleri, manikürleri, her şeyleri tam. Ama cinsellik anlamında kötüler. Niye? Çünkü bir başkasını çekmek ya da işte beğenilmek yönleri o kadar baskındır ki yani bir beğenilme duyguları çok yüksek olduğu için tam olarak odaklanıp da cinsellikte gevşeyemedikleri için cinsel yaşamda da çoğu haz almaz. Çünkü beni beğeniyor mu, kokumu beğeniyor mu, işte göğsümü beğeniyor mu, popomu beğeniyor mu? Yani karşıdaki partner beni beğeniyor mu o kadar çok odaklanır ki kendini cinselliğe vermez. Çoğu süs bebek gibidir yani. Çoğu da cinsel isteksizdir. Çünkü orgazm olamadıkları için keyif almadığı bir yemeği insan yemek ister mi mantığından düşün. Hep isteksiz, hep olamıyor, hep olamıyor, hep olamıyor. Bir süre sonra diyor ki aman diyor yani ben olmasa da olur filan moduna giriyor yani. Onun için de böyle bir şeyde abartı varsa orada psikopatoloji var. Böyle bakmak lazım oraya. Yani bir kadın eğer dudağını yaptırdıysa, burnunu yaptırdıysa, göğsünü yaptırdıysa, göbeğini yaptırdıysa, işte bacağını yaptırdıysa, bacağını uzattırdıysa, hatta göz rengini bile değiştiriyorlar biliyor musun artık? Son şeylerde lazerle insanın gözünün rengini değiştiriyorlar. Bırak lensi. Ya bu noktada orada bir patoloji düşünmek lazım. Normal değil yani. O kişilerde aslında erkeklere bir uyarı olabilir. Biraz uzak durmalarında yarar var. Ben şahsen hekim olarak BDSM dediğimiz bir hastalık var. Beden dismorfik bozukluğu. Bu hastaları çok ameliyat etmeyiz. Çünkü kontraindikasyondur. Ameliyat edilmez. Hiçbir zaman beğenmez çünkü. Ya da o yapıyı hep bir değişikliğe gider. Hep bir değişikliğe. Hani hastaya sorarız 3 kere ameliyat olduysa mesela burundan 3 kere ameliyat olmuş o artık BDSM o şeye girer beden dismorfik bozukluğuna. Onu opere etmeyiz çünkü hiçbir zaman beğenmez. Bu kişiler defalarca ameliyat olurlar.
defalarca burnunu beğenmez, memesini beğenmez, gider işte 3 kere 4 kere burun ameliyatı olur. 3 kere 4 kere meme ameliyatı olur. Çünkü küçük oldu der, olmadı. Çok büyük oldu der, olmadı der. Yok biraz daha büyüteyim der, olmadı der. Hani hekimler de bu noktada onlardan biraz muzdariptir. Aslında kendileri de kendilerinin farkında değil. Çünkü bakıyor aynaya, ona göre değişmemiş. Hayır, değişmemiş. Yani birazcık psikolojik tedavilerden geçmeleri gereken insanlar bunlar. Eğer bir kadın çok estetik yaptırıyorsa velhasıl, bir erkek olarak biraz uzak durmakta yarar olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir sohbetin daha sonuna geldik. Biraz böyle spontane gelişen bir sohbet oldu bu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Buradan yanlış bir manada çıksın istemiyorum. Bu ihtiyaca binaen ya da işte gerçekten gerekli durumlarda yapılan estetikleri kastetmiyorum. Yani misal kadın nefes alamıyor ya da işte kadının cinsel özgüveni, genital özgüveni çok etkileniyor bu durumdan. Karanlıkta seks yapıyor, işte orgazm olamıyor, vajina genişlemesi yüzünden. Yani gerekli estetikler kastetmiyorum. Benim kastettiğim işte fizyolojik olarak, fonksiyonel olarak memeler çalışıyor. Bir sarkma yok, gayet şık. Ama buna rağmen o kadın bundan memnun değil, daha büyütüyor, daha büyütüyor. İşte altında psikopatoloji olan, psikolojik sorunlar olan durumları kastediyorum. Sakın buradan bir yanlış mana çıkmasın. Elbette ki insanın kendini değiştirmesi ve dönüştürmesi kötü bir şey değil. Yeni versiyonuna dönüşmek istemek de kesinlikle kötü bir şey değil. Eğer bu seni yaşantında etkiliyorsa, ruhsal problem yaratıyorsa, özel yaşamında etkiliyorsa, cinsel yaşamında etkiliyorsa elbette ki değişiklik yapılabilir. Her şeyin bir ölçüsü gibi olduğu gibi bunda da elbette ki bir ölçü var. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.